bilgiye böyle keyifle derinlemesine dalmayı seviyorsanız, kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün Yataş'ı konuşacağız. Yataş, Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş'nin, yani hepimizin bildiği Yataş'ın finansal durumuna, gidişatına şöyle bir yakından bakacağız birlikte. Evet, oldukça merak edilen bir şirket aslında. Aynen öyle. Elimizde de güzel kaynaklar var. Şirketin en güncel, yani 1 Ocak 2025, 30 Haziran 2025 dönemini kapsayan faaliyet raporu var. Bir de son 10 çeyreği inceleyen detaylı bir finansal analiz raporu mevcut. Bu iki rapor bize bayağı bir ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle, ama başlamadan hep yaptığımız gibi o çok önemli uyarıyı yapalım. Bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız asla bu değil. Bizim buradaki niyetimiz sadece bize ulaşan bu belgelerdeki bilgileri, verileri sizinle beraber değerlendirmek. Yataş'ın finansal fotoğrafını daha net görmenize yardımcı olmak. Hepsi bu. Aynen öyle. Bilgiye yorumlamak, durumu anlamak esas olan. Peki, o zaman bu incelemedeki görevimiz ne? Yataş'ın şu anki finansal sağlığı, büyüme stratejisi ne durumda, ne gibi riskler taşıyor, önünde ne fırsatlar olabilir? Bunları sadece elimizdeki bu iki kaynağa bakarak olabildiğince açık bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Yataş, biliyorsunuz 1976 kuruluşu. Çok köklü bir firma. Yataş Bedding var, Enza Home var, Divanev, Puffy, hepsi tanıdık markalar. Evet, marka bilinirliği çok yüksek. Hatta Borsa İstanbul'da halka arz edilen ilk mobilya şirketi. 1996'da. Bu da önemli bir detay bence. Evet, sektörün öncülerinden diyebiliriz. Faaliyet raporuna baktığımızda da şirketin oldukça hareketli bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Özellikle iki büyük yatırım öne çıkıyor. Nedir onlar? Birincisi Kayseri İncesu'daki dev sünger fabrikası yatırımı. Bu çok stratejik bir hamle. Kendi süngerini üretmek hem maliyet avantajı demek hem de kapasiteyi ciddi oranda arttırıyor. İnşaat artık bitmek üzereymiş. Makinaların da %85'i gelmiş, montajı tamamlanmış. Oo, bayağı ilerlemiş. Evet, deneme üretimi için de Eylül ayını hedefliyorlarmış. Peki bu kadar büyük bir yatırım, finansmanı nasıl sağlanmış? Bu önemli bir konu. Kesinlikle. İşte burası ilginç. Bu yatırım TCMB kaynaklı, yatırım teşvik avans kredisi diyorlar ya, YTAT, onunla finanse edilmiş. Hem de koşulları oldukça iyi. Nasıl yani? 470 milyon TL'lik bir kredi bu. 10 yıl vadeli ve ilk 2 yılı ana para ödemesiz. Daha da önemlisi ortalama faiz oranı %18,25 civarında. Bugüne göre bayağı düşükmüş. Evet, bugünkü piyasa faizlerinin çok altında. Bu da yatırımın 4. teşvik bölgesinde olmasından, yerli makine kullanımından falan kaynaklanıyor. Yani şirket büyümek için gerçekten uygun maliyetli bir kaynak bulmuş gibi duruyor. Anladım. Bu önemli bir avantaj tabii. İkinci büyük proje neydi? İkincisi de güneş enerjisi santralleri, yani GES projeleri. Ankara ve Kayseri fabrikalarının çatılarına kurmuşlar. Bunlar tamamlanmış, hatta devreye alınmış. Oo, güzel haber. Toplam kapasite 11,8 megawatt pi, yıllık yaklaşık 16,7 milyon kilowatt saat üretim bekleniyor. Bu ne demek? Kabaca 5.000 hanenin yıllık tüketimi kadar elektrik üretecekler kendi kendilerine. Müthiş. Hem maliyet düşecek hem çevreye katkı. Aynen öyle. Amaç net, bir yandan artan enerji maliyetlerini düşürmek, diğer yandan da tabii ki sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmek. Yıllık 7.000 tonun üzerinde CO2 salınımını engellenmesi bekleniyor. Yani bir yanda ince suyla üretim, dikey entegrasyon, kapasite artışı. Diğer yanda GS ile maliyet kontrolü. Bayağı çift taraflı bir strateji izlenmiş. Peki satış tarafı nasıl? Ağları geniş mi? Satış ağı da oldukça yaygın. Türkiye genelinde 819 mağazaları var. Bunun 97'si kendilerinin, geri kalanı yani 722 tanesi bayi. Ciddi bir rakam. Evet. Yurt dışında da fena değiller. 50'den fazla ülkede, o corner konseptler falan dahil yaklaşık 300 satış noktasına ulaşmışlar. Mağazaları da metrekareye göre Yataş, Bedding, Puffy ya da Enza Home, Divanev olarak ayırıyorlar. Anlaşıldı. Peki şirketin sahiplik durumu, yani ortaklık yapısı ve kar dağıtım politikası hakkında ne biliyoruz? Ortaklık yapısına bakınca
Öztaşkın ve Altop ailelerinin öne çıktığını görüyoruz. Sırasıyla %29 ve %12 civarı payları var. Halka açıklık oranı ise oldukça yüksek, %48,5 seviyesinde. Yüksekmiş gerçekten. Evet, şirketin geri aldığı kendi hisseleri de var, %4 civarında. İmtiyazlı pay yok, yani herkesin hissesi eşit haklara sahip. Temettüye yani kar payına gelirsek, şirket 2021 karından 2022'de brüt 200 milyon TL dağıtmış. Ancak son 2 yıldır yani 2023 ve 2024'te önceki yılların karları için temettü dağıtmama kararı almışlar. Neden acaba? Bu yatırımlarla mı ilgili? Büyük ihtimalle az önce konuştuğumuz bu devasa yatırımları finanse etme ihtiyacı bu kararın arkasındaki ana sebep gibi duruyor. Ayrıca 2018'de %250'lik bir bedelsiz sermaye artırımı yapmışlar iç kaynaklardan. Kayıtlı sermaye tavanını da geçen yıl 2 milyar TL'ye yükseltmişler. Yani büyüme odaklı bir yapı var. Anladım. Strateji netleşiyor gibi. Şimdi isterseniz rakamları biraz daha yakından bakalım. O 10 çeyreklik finansal performans ne anlatıyor? Bu analiz 2023 başından 2025 ortasına kadar değil mi? Evet, tam olarak o dönemi kapsıyor ve şunu unutmamak lazım, 31 Aralık 2023 sonrası bilançolar TMS 29'a göre yani enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış. Bu yüzden bazı kalemlerde nominal olarak çok büyük artışlar görebiliriz. Tamamdır. Bu önemli bir not. Buyurun, gelir tablosuyla başlayalım. Gelir tablosuna baktığımızda şirketin hasılatı yani satış gelirleri son 10 çeyrekte genel olarak güçlü bir artış trendinde. Mesela 2023'ün ilk çeyreğinde 3,5 milyar TL civarındayken 2025'in ilk yarısında 9,37 milyar TL'ye ulaşmış. Ciddi bir büyüme var genel trendde. Evet ama şunu da belirtmek lazım. 2025 ilk 6 ayı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5'lik hafif bir daralma göstermiş. Yine de genel resme bakınca güçlü bir büyüme eğilimi var. Satışların da ezici çoğunluğu %94 gibi bir oranla yurt içinden geliyor. Marka dağılımı nasıl peki? Marka bazında baktığımızda Yataş Bedding %75 payla açık ara lider, lokomotif görevinde. Enza Home'da %18'lik bir paya sahip. Burada en dikkat çekici ve olumlu noktalardan biri bence brüt kar marjı. Biliyorsunuz maliyetler artıyor sürekli. Evet, herkesin dilinde. İşte bu baskıya rağmen şirket brüt kar marjını %34-35 bandında oldukça istikrarlı bir şekilde tutmayı başarmış görünüyor. Faaliyet raporu da 2025 ilk yarısı için %35'lik marjı teyit ediyor. Bu ne anlama geliyor? Fiyatlama gücü mü var, maliyetleri mi iyi yönetiyorlar? Muhtemelen ikisi de güçlü markaları sayesinde fiyat ayarlamaları yapabiliyorlar ve aynı zamanda maliyetlerini de belli bir kontrol altında tutabiliyorlar anlaşılan. Bu önemli bir başarı. Kesinlikle. Peki, brüt kar iyi ama aşağıya doğru indiğimizde faaliyet giderleri ve ana faaliyet karlılığı yani EFK nasıl? İşte orada resim biraz değişiyor. Faaliyet giderleri tarafı, özellikle pazarlama, satış ve dağıtım giderleri. Bunlar hasılattan daha hızlı artıyor. 2025 ilk yarısında 2,36 milyar TL'ye ulaşmış bu kalem. O bayağı yüksek bir rakam. Evet, bu durumda şirketin ana işinden yani esas faaliyetlerinden ne kadar kar ettiğini gösteren esas faaliyet karı EFK marjını baskılıyor doğal olarak. 2025 ilk yarısında EFK marjı %9,12 olmuş. Önceki yıla göre bir miktar iyileşme var gibi ama yine de. Evet, geçen yıla göre küçük bir iyileşme var ama daha önceki dönemlerle karşılaştırınca marjın baskı altında olduğu net. Bu pazarlama giderlerindeki artış neden kaynaklanıyor olabilir? Sadece pazar payı kapmak mı yoksa rekabet çok mu arttı acaba? Raporlarda bir şey var mıydı buna dair? Raporlar direkt şu yüzden demiyor tabii ama sektördeki rekabetin yoğunluğu ve şirketin de büyüme hedefleri malum. Dolayısıyla hem pazar payı kapma hem de o güçlü marka algısını koruma amaçlı daha agresif bir pazarlama stratejisi izleniyor olabilir. Ama bunun karlılığa baskı yaptığı da bir gerçek. Ve şimdi geldik belki de tablonun en kritik, en can alıcı noktasına. Finansman giderleri. Evet, orası merak konusu. Burada gerçekten dramatik yani inanılmaz bir artış var. Bakın 2023'ün ilk çeyreğinde 139 milyon TL'ymiş bu kalem.
2025'in ilk yarısında ne kadar olmuş biliyor musunuz? Tam 1,38 milyar TL. Ne? Neredeyse 10 kat artmış. İnanılmaz. Aynen öyle. Neredeyse 10 katlık bir fırlama söz konusu. Peki bunun net sonuca yani en alttaki kar zarar rakamına etkisi ne olmuş? Yuttu mu bütün karı? Maalesef öyle olmuş. Bu devasa finansman gideri şirketin operasyonel olarak yarattığı karı yani o EFK'yı tamamen silip süpürmüş ve şirketi net zarara etmiş. 2025'in ilk yarısında 91,4 milyon TL net zarar açıklamışlar. Halbuki geçen sene aynı dönemde kârdaydı değil mi? Evet, bir önceki yıl aynı dönemde 123,7 milyon TL net kar vardı. Bu keskin dönüşün temel sebebi çok net. Başta konuştuğumuz o devasa fabrika, GES yatırımlarını finanse etmek için alınan borçlar ve tabii ki Türkiye'deki yüksek faiz ortamının bu borçların maliyetini katlaması. Yani olay şu, şirket aslında ana işinden, operasyonlarından para kazanıyor ama borçların faizi o kadar yüksek ki kazandığını alıp götürüyor, hatta eksiye düşürüyor, öyle mi? Tam olarak bu. Bu durum bilançonun analizini daha da önemli kılıyor tabii. Bu kadar yatırım ve borçlanma bilançoyu nasıl şekillendirmiş? Evet, şimdi bilanço ne anlatıyor ona bakalım, merak ettim doğrusu. Bilanço şirketin stratejik yönelimini adeta bağırıyor, o kadar net. Toplam varlıklar son 2,5 yılda 4 katına fırlamış, yaklaşık 5 milyar TL'den başlamış, 20 milyar TL sınırına dayanmış. 4 kat. Müthiş bir büyüme varlıklarda. Evet, baş döndürücü bir büyüme. Bunun motoru ne peki? Maddi duran varlıklar. Yani o fabrikalar, makineler, ekipmanlar. Bu kalem 1 milyar TL'den 9,5 milyar TL'ye fırlamış. İşte o bahsettiğimiz İncesu fabrikası falan hep burada değil mi? Aynen öyle. Bu o büyük sermaye harcamalarının yani CAPEX'in bilançodaki doğrudan yansıması. Peki varlıklar böyle şişerken kaynak tarafı ne durumda? Yani bu büyüme nasıl finanse edilmiş? Borçlar, öz kaynaklar ne alemde? Kaynak tarafında da benzer bir hareketlilik, bir şişme var. Toplam yükümlülükler yani şirketin kısa ve uzun vadeli tüm borçları 3,4 milyar TL'den 10,4 milyar TL'ye çıkarak 3 kat artmış. 3 kat borç artışı. Bu kaldıraç oranını bayağı yükseltmiştir. Aynen. Şirketin finansal kaldıraç oranı yükseliyor bu durumda. Borç öz kaynak oranı 2025 ilk yarısı itibarıyla 1,11 seviyesinde. Zirve yaptığı bir dönem olmuş, oradan biraz gerilemiş ama bu hala yüksek sayılabilecek bir oran. Finansal kaldıraç ne demek? Basitçe şirketin varlıklarının ne kadarının borçla finanse edildiğini gösteriyor. Ve yüksek kaldıraç, yüksek faiz ortamında. Bu tam bir bıçak sırtı durum değil mi? Kesinlikle öyle. Yüksek faiz ortamında yüksek borçluluk zaten gelir tablosunda gördüğümüz gibi karlılık üzerindeki en büyük baskı unsuru ve şirketin ana risk kaynağı haline geliyor. Peki öz kaynaklar ne durumda? Onlar da arttı mı bu süreçte? Öz kaynaklara baktığımızda ise ilk bakışta etkileyici bir artış var. 1,5 milyar TL'den 9,4 milyar TL'ye çıkmış, yani 6 kattan fazla bir artış. Oo, bu iyi bir haber gibi. Şirketin yıllar içinde kar edip biriktirdiği paralardan gelmiyor. Nereden geliyor peki? Büyük kısmı enflasyon muhasebesi, TMS-29 uygulamasıyla o duran varlıkların yani fabrika, makine gibi varlıkların değerinin kağıt üzerinde artırılmasından kaynaklanan yeniden değerleme kazançlarından geliyor. Ha, anladım. Yani bu muhasebesel bir artış, şirketin kasasına giren gerçek bir nakit değil. Aynen öyle. Bu nakit girişi sağlamayan muhasebesel bir artış. Dolayısıyla öz kaynaklardaki bu 6 katlık büyümenin kalitesini değerlendirirken bunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Tamamen operasyonel karlardan biriken bir öz kaynakla aynı kefeye koymamak gerek. Anladım. Çok önemli bir nüans bu. Bilanço ve gelir tablosu bize anlık bir fotoğraf sunuyor aslında. Peki şirketin kan dolaşımı nasıl? Yani nakit yaratma gücü, bu yatırımları çevirme kabiliyeti. Nakit akış tablosu ne söylüyor bize? Nakit akış tablosu işte bu dinamik resmi tamamlıyor. Şöyle ki, şirketin işletme faaliyetlerinden nakit akışı, yani ana faaliyetlerinden elde ettiğin nakit. Genellikle pozitif. Bu iyi bir şey. Şirket esas işinden, satışlarından para yani nakit yaratabiliyor demek. Operasyonel olarak çarklar dönüyor. Tamam, burası olumlu. Ancak
yatırım faaliyetlerinden nakit akışı sürekli olarak yüksek negatif değerlerde seyrediyor. Bu da bilançoda gördüğümüz o devasa CAPEX harcamalarını yani yatırımları teyit ediyor. Şirket, işletme faaliyetlerinden kazandığından çok daha fazlasını yeni fabrika, makine gibi yatırımlara harcıyor. Peki bu aradaki büyük fark, yani yatırım için gereken ekstra para nasıl bulunuyor? İşte orada da finansman faaliyetlerinden nakit akışı devreye giriyor. Bu kalemde sürekli pozitif seyrediyor. Özellikle borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri kalemi oldukça yüksek. Yani ne demek? Şirket bu büyük yatırımlarını finanse etmek için sürekli olarak yeni borçlanmaya gidiyor. Anladım. Yani özetle şöyle bir döngü var. İşletmeden, satışlardan para kazanılıyor. Bu para büyük ölçüde yatırımlara gidiyor. Yetmeyen kısımda yeni borçlarla kapatılıyor. Doğru mu? Tam olarak bu. Bu hani derslerde anlatılır ya, tipik bir agresif büyüme ve yatırım finansmanı modeli. Anlaşılan o ki analiz raporundaki o yüksek büyüme, yüksek risk tanımı durumu cuk oturtmuş. Şirket geleceğe dönük çok büyük adımlar atıyor ama bunun finansal bedeli ve taşıdığı risk de bir o kadar yüksek görünüyor. Bu tablodaki temel riskleri biraz daha netleştirebilir miyiz? Neler öne çıkıyor? Tabii netleştirelim. Riskleri şöyle bir sıralarsak en tepede tartışmasız finansal risk var. Yani bu yüksek borçluluk ve bunun getirdiği gelir tablosunda da gördüğümüz gibi kârı eriten hatta zarara dönüştüren yüksek finansman giderleri en büyük endişe kaynağı. Faizler yüksek kaldığı sürece bu risk canlı kalacak. Bir numara bu yani. Başka? İkinci sırada kur riski geliyor. Şirketin bilançosuna baktığımızda Haziran 2025 itibariyle yaklaşık 2,95 milyon TL'lik net yabancı para açık pozisyonu var. Yani döviz cinsi borçları döviz cinsi varlıklarından daha fazla. Bu ne demek? TL değer kaybettikçe hem ithal ettikleri ham madde maliyetleri artabilir hem de dövizle aldıkları borçların TL karşılığı şişebilir. Bu da önemli bir risk. Üçüncüsü genel makroekonomik risk, yani ülke ekonomisinde veya özellikle tüketici harcamalarında yaşanabilecek bir yavaşlama. Biliyorsunuz satışların %94'ü iç pazardan, dolayısıyla iç talepteki bir daralma şirketi olumsuz etkileyebilir. Mantıklı son olarak. Son olarak da operasyonel riskten bahsedebiliriz. Yani yapılan bu kadar büyük fabrika yatırımı, GES projesi falan bunların beklenen verimliliğe, beklenen karlılığa planlanan sürede ulaşamaması ihtimali her zaman vardır. Bu da bir risk faktörü. Anladım. Riskler oldukça belirgin ve çoğu finansal kökenli gibi duruyor. Peki madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu riskleri dengeleyecek veya şirketin bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olabilecek ne gibi fırsatlar var? Fırsatlar da yok değil tabii ki, var. Birincisi pazar büyümesi. Türkiye'deki mobilya ve yatak pazarı hala dinamik bir pazar. Özellikle e-ticaret kanalı çok hızlı büyüyor. Hatta mobilya e-ticarette %11'lik payla 4. büyük kategoriymiş. Yapılan bu kapasite artırımı, işte bu talebi, özellikle online taraftaki büyümeyi yakalamak için bir potansiyel sunuyor. Yani artan kapasite büyüyen pazarda pay kapmaya yarayabilir. Aynen öyle. İkincisi kapasite artışı ve verimlilik. O yeni ince su fabrikası tam kapasiteye ulaştığında sünger maliyetlerinde ciddi bir avantaj sağlayabilir. GS projesi enerji maliyetlerini aşağı çekecek. Bunlar gerçekleşirse hem maliyet avantajı hem de belki rakiplerden pazar payı çalma potansiyeli doğabilir. Yani riskler daha çok finansal tarafta, borç ve faizde yoğunlaşırken fırsatlar daha çok operasyonel verimlilik ve pazarın kendisinde mi beliriyor? Büyük ölçüde öyle diyebiliriz, evet. Başka fırsatlar da var tabii. Şirketin marka gücü mesela. Yataş, Enza gibi markalar çok biliniyor. Bu da rekabetçi ortamda bir dereceye kadar fiyatlama gücü sağlıyor. Doğru. Artan üretim kapasitesi, ihracat potansiyelini de arttırıyor doğal olarak. Yurt dışı pazarlarda daha iddialı hale gelebilirler. Son olarak da şirketin bir sürdürülebilirlik raporu yayınlamış olması. Bu da günümüz tüketicisinin artan çevre bilinciyle uyumlu, marka imajı açısından pozitif bir adım bence. Anlaşıldı. Peki tüm bu riskleri, fırsatları tartan piyasa analistleri ne düşünüyor? Raporlar ne diyor? Hedef fiyatlar, genel beklentiler ne yönde?
Analistlerin genel görüşüne yani konsensüse baktığımızda Yataş hissesi için ağırlıklı olarak al tavsiyesi verildiğini görüyoruz. Ya da bazen daha temkinli bir ifadeyle spekülatif al diyorlar. Genel olarak olumlu bir bakış var gibi. Genel olarak evet ama işin ilginç tarafı şu, verilen hedef fiyatlar arasındaki makas oldukça açık. Yani bir analist 36,5 TL hedef verirken bir diğeri 55 TL verebiliyor. Analiz raporunun derlediği verilere göre ortalama hedef fiyat 43 TL civarında ama bu geniş aralık bize şunu söylüyor. Ne söylüyor? Analistler de şirketin geleceği konusunda tam bir fikir birliğinde değil. Şirketin izlediği bu yüksek riskli büyüme stratejisinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı konusundaki belirsizlik algısı piyasada oldukça yüksek. Bu fiyat farkı bunu yansıtıyor. Çok net anlaşıldı. O zaman tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım isterseniz. Ana çıkarımımız şu olabilir mi? Yataş, tarihinde belki de en büyük dönüşüm ve yatırım hamlelerinden birini yapıyor şu anda. Gelecekteki pazar payını, verimliliğini artırmak için çok ciddi borçlanarak devasa yatırımlar yapmış. Evet. Operasyonel tarafta yani satış hacmi, brüt karlılık gibi alanlarda hala güçlü sinyaller veriyor ama finansal tarafta özellikle artan borç yükü ve yüksek faiz maliyetleri nedeniyle oldukça gergin, riskli bir yapıda bulunuyor. Kesinlikle. Çok yerinde bir özet oldu. Analiz raporundaki nihai değerlendirme de tam olarak bu tabloyu çiziyor ve bir sonuca varıyor zaten. Rapora göre Yataş hissesi hani ben istikrar arıyorum, düşük risk istiyorum diyen yatırımcılar için şu aşamada pek uygun değil. Kimin için uygun peki? Daha ziyade diyor ki rapor, şirketin bu mevcut finansal zorlukların üstesinden geleceğine, yaptığı bu büyük yatırımların meyvelerini zamanla toplayacağına inanan, bu yüzden daha yüksek risk almayı göze alabilen, uzun vadeli bir bakış açısına sahip ve spekülatif bir pozisyon taşımaktan çekinmeyecek yatırımcılar için bir fırsat niteliği taşıyabilir. Yani raporun net tavsiyesi ne o zaman? Raporun bu doğrultudaki net tavsiyesi spekülatif al olarak belirtilmiş. Ama raporun altını böyle kalın çizgilerle çizdiği bir nokta var. Önümüzdeki çeyreklerde açıklanacak bilançolar çok kritik. Özellikle o finansman giderlerinin seyri ve yeni yapılan yatırımların karlılığa ne ölçüde katkı yapmaya başladığı çok ama çok yakından takip edilmeli. Şirketin doğru yolda olup olmadığını bize en net bu rakamlar gösterecek diyor. Anlaşıldı. O halde siz değerli dinleyicilerimiz için son bir düşünce tohumu ekelim ve bitirelim. Yataş'ın cesurca giriştiği bu dev yatırım hamlesi, onu gelecekte pazarın tartışmasız lideri yapacak stratejik bir zafer mi olacak, yoksa bu artan borç yükü altında şirketi çok zorlu bir finansal dayanıklılık testine mi sokacak? İşte önümüzdeki dönemler bu kritik sorunun cevabını bize fısıldayacak gibi görünüyor. Yataş'ın finansal dünyasına yaptığımız bu kapsamlı incelemede bizimle birlikte olduğunuz için sizleri çok teşekkür ederiz. Umarız bu değerlendirmemiz şirketin mevcut durumunu daha iyi anlamanıza bir nebze olsun katkı sağlamıştır. Finansal yolculuğunuzda sizlere başarılar ve bol kazançlar dileriz.